Tarih derslerinde hep aynı hikayeyi dinledik. Sanayi devrimi, aşılar, tarım ve bum. Nüfus patladı. 1999'da 6 milyardık. Sadece 24 yıl sonra 8 milyar olduk. Rakamlara bakınca hani nerede kriz diyebilirsiniz. Ama bu büyüme devasa bir illüzyon. Bu bir hızlanma değil. Bu yavaşlamanın henüz fark edilmediği an. Motoru çoktan durmuş bir arabayız. Hızımız varmış gibi görünüyor ama pedala basan yok. Gelin kaputu açıp motora bakalım. Peki, matematik bize ne anlatıyor? Bir nüfusun kendini uzun vadede koruyabilmesi için kritik eşik şudur. Kadın başına ortalama 2,1 çocuk. Bu küsurat bir istatistik hatası değil. Her doğan çocuğun yetişkinliğe ulaşamaması doğal kayıplar ve nüfus dengesinde küçük sapmalar için gereken yaşam payını temsil eder. Bu sayının altına kalıcı olarak inerseniz matematik acımasız işler. Küçülürsünüz. İşte size korku filmi değil, veriye dayalı bir gerçeklik. Güney Kore, K-pop, Samsung, teknoloji. ...2025 verilerine göre 0,72 ile dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip. Bunun ne anlama geldiğini basit bir hesapla görelim. Bugün doğurganlık çağındaki 100 kadını düşünün. Mevcut trend 0,72. Sürerse bu kuşağın yaşamları boyunca toplamda sadece 70 civarı çocuğu olacak. Bir sonraki nesilde bu sayı 35'lere kadar düşebilir. Bu nüfusun yarın sabah yok olacağı anlamına gelmiyor. Ama yaş piramidinin tabanı çöküyor. Eğer bu trend tersine dönmezse 100 yılın sonunda toplumun yaşlılardan oluşması yüksek olasılıklı bir senaryoya dönüşüyor. Çin'in demografik freni. Ama Çin var. Onlar hala çok kalabalık dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız, kalabalıklar ama veriler gösteriyor ki Çin tarihin gördüğü en sert demografik frenlerden birine bastı. Hızlı sanayileşme ve o meşhur tek çocuk politikası ile devlet yıllarca frene o kadar sert bastı ki şimdi gaz pedalı işlevsiz kaldı. Çeşitli veri setlerine göre doğurganlık hızı 1,0 ile 1,2 bandına gerilemiş durumda. Bu durum Çin'in zenginleşemeden yaşlanma riskini doğuruyor. Ciddi projeksiyonlara göre 2050'ye kadar Çin'in iş gücünden yaklaşık 150 ila 200 milyon insanın silinebileceği öngörülüyor. Bu bugünkü Brezilya nüfusunun tamamının iş gücünden çıkması demek. Fabrikalar ve robotlar üretim yapabilir ama o ürünleri satın alacak tüketici tabanı eriyor. Bu da küresel çapta bir talep şoku yaratabilir. Bize ne diyenler için sistemin çöküş riski. Peki Güney Kore veya Çin'den bize ne? Hatta ne güzel işte, insan azalırsa trafik azalır, kiralar düşer, doğa nefes alır diye düşünüyor olabilirsiniz. Thanos mantığı kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek dünya Marvel evreni değil. Kontrolsüz ve hızlı bir nüfus azalması refah değil. Sistemik bir şok getirebilir. Neden mi? Çünkü piramit tersine dönüyor. Mevcut emeklilik sistemimiz alttaki geniş genç kitlenin çalışıp tepedeki az sayıdaki yaşlıyı finanse etmesi üzerine kurulu. Taban daralırsa piramit çöker. Elektrik hatları, kanalizasyon, yollar. Bunlar milyonlarca insan vergisiyle dönsün diye inşa edildi. Nüfus azaldığında bakım maliyeti düşmez ama faturayı bölüşecek kişi sayısı azalır. Kişi başına maliyet artar. Devletin nefesi kesilir. İnovasyon ve risk iştahı düşer. Fikirleri insanlar üretir. Daha az genç beyin, potansiyel olarak daha az patent, daha az startup ve daha az risk iştahı demektir. İnovasyon sadece sayı işi değildir ama gençliğin dinamizmi motorun yakıtıdır. Japonya kırsalındaki Akiha denilen milyonlarca boş ev doğayla iç içe huzurlu bir görüntü gibi dursa da aslında ekonomik durgunluğun sessiz çığlığıdır. Peki Afrika ve göç bizi kurtarır mı?
Yıllardır B planı şuydu: Afrika nüfusu patlıyor, oradan göç alırız. Dünya dengelenir. Evet, Afrika büyüyor. Ancak Birleşmiş Milletler son yıllarda büyük revizyonlar yaptı. Şehirleşme ve kadınların eğitime katılımı arttıkça Afrika'da da doğum oranları beklenenden hızlı düşüyor. Örneğin Nijerya için yapılan eski tahminler 2100 yılında 900 milyonu işaret ederken yeni modeller bu sayıyı 400 ila 500 milyon bandına çekti. Elbette göç gelişmiş ülkeler için kısa vadede bir tampon görevi görebilir. Ancak bu sonsuz bir kaynak değil. Göçmenler de gittikleri ülkeye uyum sağladıkça doğum oranları o ülkenin ortalamasına yaklaşıyor. Yani dışarıdan nüfus ithal ederek sorunu sonsuza kadar ertelemek matematiksel olarak zor. Peki neden çocuk yapmıyoruz? Suçlu kim? Bencillik mi? Konfor düşkünlüğü mü? Aslında cevap daha yapısal. Kadınların eğitime ve iş hayatına katılımının artması gerçekten güzel. Ancak sorunumuz şu ki sistem bu yeni gerçekliğe, yani çalışan ebeveynlere tam olarak hazır değil. Erkeklerin ev içi sorumluluklarındaki yetersizliği, konut fiyatlarının gençleri ezmesi ve mükemmel ebeveynlik baskısı bunlardan bazılarıdır. Tarım toplumunda çocuk bir üretim gücüydü. Modern şehirde ise ciddi bir maliyet kalemi. Gençler haklı olarak soruyor: bu ekonomik belirsizliğe ve güvencesizliğe neden çocuk getireyim? Panik değil, hazırlık. Toparlayalım. İnsanlık yok olmayacak. Ama bildiğimiz ekonomik büyüme modeli değişmek zorunda. Hükümetlerin lütfen çocuk yapın diye para dağıtması trendi pek değiştirmiyor. Çözüm yara bandı değil, ameliyat gerektiriyor. Robotlar ve yapay zeka eksilen iş gücünü telafi edebilir. Ama bir gerçek var: robotlar maaş almaz, vergi ödemez. O zaman şu soruyla yüzleşmemiz gerekiyor: azalan tüketicinin ve vergi mükellefinin yerini nasıl dolduracağız? Robot vergisi mi, evrensel temel gelir gibi yeni modeller mi? Bu konuları ileride bakarız diye ertelemek yerine şimdiden ciddi konuşmamız gerekiyor. Aynı şekilde ebeveynliğin kariyeri bitiren bir yük olmadığı, iş ve hayat dengesinin gerçekten kurulabildiği bir düzene de mecburuz. Nüfus artışı yavaşlıyor ve duracak. Önümüzdeki yıllarda toplam sayı artsa bile bu daha çok insanların daha uzun yaşamasından kaynaklanacak. O yüzden bir dahaki sefere uçakta veya otobüste ağlayan bir bebek gördüğünüzde sinirlenmeyin. O bebek büyük ihtimalle gelecekteki sistemi ayakta tutacak. Sizin emekliliğinizi ödeyecek az sayıdaki gençten biri. Gelecek daha sessiz olabilir ama bu sessizliğin bir çöküş mü yoksa yeni bir denge mi olacağı bugün alacağımız kararlara bağlı.